Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, kara motiflerden oluşan TV battaniyesi tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bu kısımda vereceğim bilgileri detaylıca dinlerseniz arkadaşlar, istediğiniz boyutlarda, dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz yatak örtüsü yapabileceksiniz. Tüm detaylarını adım adım dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ip konusunda bilgi vererek başlamak istiyorum. Dilediğiniz markaların koton ipliklerini kullanabilirsiniz. Elinizde arta kalan ipleri benim gibi değerlendirebilirsiniz. Ben çok farklı markalarda böyle koton ipliklerim vardı. Onları değerlendirdim. Fikir olması için sizlere de göstermek istedim. Dediğim gibi koton iplikler daha sağlam oldukları için daha güzel oluyor. Dokusu da güzel oluyor. Ama arta kalan farklı iplerinizi de yine değerlendirebilir. Farklı ip türleriyle de yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise hemen göstermek istiyorum. 3 milim bir tığ kullandım. Battaniyemin boyutlarına gelirsek arkadaşlar, hemen o konuda da sizlere bilgi vererek başlamak istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum bu battaniyenin boyutları için ben 63 tane kare motif hazırladım. Ve bir tane motifimin şu iki sırada yeşil olan sırayı göstererek anlatacağım. Boyutu 12 santimetre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada 12 santimetre motif elde ettim. Bu sıraları tek renk yaparken son iki sırayı aynı renk yapacak şekilde tasarladım. Dediğim gibi bir tane kare motifim 12 santimetre oldu. Bir sırada ekleme yaparken, motif eklerken siyah çerçeveyle eklediğim için motifim şu kısımda 14 santimetreye kadar büyüdü arkadaşlar. Daha sonra ben eklemede 7 çarpı 9 olarak yaptım. Yani 7 sıra en, 9 sıra boy olacak şekilde motiflerimi yaptım. Yani 63 motifim bu şekilde. Kenar hariç ölçüleri, yani şu çerçeve siyahla eklediğim boyutuyla kenar olmadan şu kısımlarda ölçtüğümde arkadaşlar boyutum 98 çarpı 126 santimetreye kadar büyüdü. Daha sonra bir de kenar ekledim. Yani kenar sırası devam ettim. Kenar sırasını da, şurası benim motif ekleme sıram. Şuradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. Tabi sizler kenar sırasını artırıp azaltabilirsiniz. Yine bu boyutunuzu değiştirecektir. Kenar dahil toplam bitmiş halinin ölçüleri ise 112 çarpı 140 santimetre oldu. Gayet güzel bir ebatta. Tabi sizler, dediğim gibi, ben sizlere motifin ölçüsünü verdim. Eklemeyle olan ölçüyü verdim. Kenar ölçüsünü verdim. Sizler motif sayılarınızı artırabilir, azaltabilir. Kenar sırasını artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ölçülerde motifler örtüler elde edebilirsiniz. Siyah ipimde 3 yumak civarı ip kullandım arkadaşlar. Hem ekleme ana rengim hem de kenar rengim olduğu için. Diğer renkli iplerimde çok fazla sayıda renkle çalıştığım için arkadaşlar, onlarda tam net miktar belirtemeyeceğim maalesef. Dediğim gibi gayet güzel ve kullanışlı bir boyut oldu. Bitmiş hali 112 çarpı 140 santimetre. TV battaniyesi için uygun oldu. Ama sizler büyük bir yatak örtüsü yapacaksanız, daha önce baştan sona anlattığım yatak örtüsü, TV battaniyesi, bebek battaniyeleri de var. Bu videomun sonuna sizlere oynatma listesi ekleyeceğim. Oradan bakarak onların boyutlarını öğrenebilirsiniz ya da nasıl bir yol izlediğimi, farklı çalışmalarımı da görmenizi isterim. Sizlere fikir olacaktır. Desteklerinizi göstermek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Yine videomu beğenerek, yorum yaparak da bana desteklerinizi bildirebilirsiniz. Yine sevdiklerinize bu videoyu paylaş butonuyla paylaşabilirsiniz. Onlar da bu çalışmamı görsünler. Onlarla da tanışmama vesile olun isterim. Evet, hadi videomuza geçelim. Evet, motifimizin yapımına başlayalım. Bu orta kısımdaki renkleri daha az, küçük olan parça iplerimi kullanarak yaptım. Ve daha çok olan iplerimi kenarda kullanmaya dikkat ettim arkadaşlar. Az miktardaki iplerimi de burada değerlendirmiş oldum. Şimdi Bismillah diyelim ve başlayalım. Beş tane zincir yapıyorum. İlk zincirin içerisinden batarak her iki ucu ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Şu küçük ipi de ön tarafa alıp tutuyorum. Onu yaparken arada kaybetmiş olacağız. 3 tane zincir yapıyorum ve boşluğun içerisinden ilmek yükseltiyorum. İkişer ikişer çıkartıyorum.
Bir tane daha yapıyorum. Zincirimi de trabzan kabul ettiğim için burayı 3'e tamamlamış oldum. Arada 2 tane zincir. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde gruplarımızı 4'e tamamlayacağız. Arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. İki zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet, 4 tane grubumuzu tamamladık. Şimdi şu sonda kapatmayı da farklı bir yöntemle yapacağım. İpimizi daha iyi gizleyebilmek için bir tane zincir yapıyorum. Tığımın üstüne bir kere doladım. Yapmış olduğum 3 tane zincirin üçüncüsünden batarak ilmek çıkartıyorum ve burayı sıkı bir şekilde kapattım. 1-2 tane de zincir yapıp ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Bu parça ipliğim köşede kaldı. Bunu bir sonraki sırada kaybedeceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci rengimle şöyle köşeden ipimi ekliyorum. Zincirimi 3'e tamamladım. Şöyle çekiyorum, sıkıştırdım orayı, iyice sağlamlaştırdım. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burasını yarım bir köşe olarak başlatacağım. Tamamladığımda tam bir tur burayı, köşeyi tamamlayacağım. Şimdi 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir tane zincir yaparak bu boşluğuma geçiyorum ve şu ipi de yok ederek, bakın onun üstünde örgümü yapıyorum ki o da ilerlesin arada. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşe dönüşlerinde 2 zincir ve tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Yine bir tane zincir yapıp diğer köşemi yapıyorum. Arada 2 zincir köşelerde. Geçişlerde, kenarlarda bir zincir. Şimdi buradaki köşemi tamamlıyorum. Şimdi başlangıç noktama geldim. Burada yarım bir kenarla, köşeyle başlamıştık. Bir zincir çekip şimdi buradaki köşeyi tamamlıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada yarım bırakmış olduğum köşeyi tamamlamış oldum. Yine bir altta yaptığım gibi bir zincir çekip 3. zincirden batarak sıkı bir şekilde burayı kapatıyorum. Şöyle 1-2 tane de zincir yapıp ipimi kesiyorum. Bu küçük ipleri de arkalarda yürüterek gizleyip daha sonra keserseniz daha sağlam olacaktır. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, ipimi köşeden ekleyerek 3. sıramı başlatıyorum. Zincirimi 3'e tamamladıktan sonra sıkıştırıp yine burada bir yarım köşeyle sıramı başlatıyorum arkadaşlar. Yani 3 zincirden sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve artık ara geçişlerinde de boşluklarımız var. Buralara da trabzan grupları yapacağız. Bir zincirimi yaptıktan sonra ilk boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir yaparak şimdi köşe noktama geldim. Yine burada ipimi gizleyerek, yani altta yürütüyoruz ipimizi daha temiz olsun diye. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, yine aynı noktaya
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir yaparak yine kenardaki trabzan gruplarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlayalım. Evet, başlangıç noktama kadar geldim. Yine burada aynı şekilde kapatıyorum sıramı ve yeni rengime geçiş yapacağım arkadaşlar. Tecrübeli arkadaşlarım eminim anladılar ama ilk defa yapanlar için bu sırayı da göstereceğim. Motifimizin büyüme mantığını göstermek istiyorum çünkü. Hemen şuradan başlayalım. Yine aynı şekilde başlatıyorum sıramı. Başlangıçlarımız daima aynı. Şimdi arada bir tane zincir yaparak şimdi aradaki gruplarımız 2 tane olacak arkadaşlar. Yani şurada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir yaparak tekrar burada da trabzan grubumu yapıyorum. Daha sonra köşeyi yapıyorum. Yine bir zincirimi yaptım. Bakın köşeye geldim. Bu motifin büyüme mantığı bu aradaki kenardaki trabzan gruplarının artması her sırada. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi motif üstünden de göstereceğim sizlere. Daha net anlaşılır olacaktır eminim. Daha sonra birleştirmeye ve diğer aşamalarına geçeriz. Hemen kısaca şöyle özetleyeyim sizlere. Bakın başlangıçta yine yarım başladım. Aradaki gruplarımı 2 tane üçlü trabzan gruplarımı yaptıktan sonra tam bir tur yapıp burada kapatıp üst sıraya geçeceğim. Burada bir tane iken trabzan grubumuz bu sırada 2'ye arttı. Bu sırada da 1, 2, 3 artacak. Şöyle motif üstünden de bakalım dilerseniz. Bu arada da biraz rahatsızım, sesim kısılıyor, kusura bakmayın. Bakın 1, 2, 3, 4. sıradayız. Bu sırayı tamamladıktan sonra 2 sıra aynı renkte ben devam ettim. Bu şekilde motiflerimizi tamamladıktan sonra birleştirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi motiflerimizi tamamladık ve birleştirmeye geçeceğiz. Şöyle bakalım motiflerimize de. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıradan oluşmakta benim yaptığım motif. Arkadaşlar biliyorsunuz ben battaniyemi siyah bir çerçeveyle birleştirdim. Ama videoda çok net göremeyeceğinizi düşündüğüm için size beyaz olarak anlatacağım. Yani şu an battaniyemin birleştirme kısmının mantığını anlatıyorum. Daha sonra bu motifleri söküp beyaz kısmı tekrar ilave edeceğim. Sadece sizin daha net görmenizi istediğim için bu şekilde anlatmaya karar verdim. Hemen şöyle bakalım. Birleştirmenin mantığı nedir? Hemen kısaca onu anlatarak başlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yatay olarak enine 7 tane motif, boyuna ise dikey olarak 9 tane motif kullandım. Şimdi ben motiflerimi şöyle yan yana birleştirerek önce ilk sıramı oluşturacağım. Bu benim ilk motifim arkadaşlar. Birinci motifimi yaptıktan sonra ikinciye ekleyeceğim. Daha sonra 3, 4, 5, 6 ve 7 diye gidecek. Bu şekilde 7 tane motifi yan yana yaptıktan sonra sıramı tamamlayıp kapatacağım. Ben bunu size kısa yoldan anlatacağım. Şimdi şöyle birinci motifimi, yani ilk belirlediğim motifimi beyaz ipimle, yani ben aslında siyahla ördüm biliyorsunuz. Şimdi beyazla anlatıyorum. Birleştirme ipimin rengiyle bakın şurada 3 tane zincir yaptım ve 2 tane trabzanla yarım bir köşeyle başladım. Daha sonra kenarlarımdaki 3 tane trabzan gruplarımı yaptım, köşemi yaptım ve ikinci kenarımı yaptım, köşemi, üçüncü kenarımı yaptım. Üçüncü kenarımda da yine şöyle hemen burayı 3'e tamamlayalım. Bakın. Ve burada artık motifimi ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğiz? Şimdi burada arkadaşlar yeşilde motifimizi eklerken hem beyazla yukarı çıkacağız hem de bu motife pembeye ekleyeceğiz. Bakın şöyle birinci motifim bu şekilde başlamalı. Üç kenarı yapılmış bir şekilde. İkinci motifimi aldığımda burada eklememi yapacağım. Yukarı çıkacağım. Köşeleri ekledikten sonra bu kenarı düz bir şekilde devam edeceğim.
köşemi yapıp aşağı kadar ineceğim. Burayı tamamladıktan sonra 3. motifimi alacağım ve bunda da yine aynı yeşilde olduğu gibi önce yukarı çıkarken ekleyip devam edip aşağı kadar ineceğiz. Bunu da aşağı kadar indikten sonra diğer motifimizi alıp aynı şekilde, yani bu şekilde 7 tane motifi yan yana ekleyeceğiz. Şimdi birinci motifimizi bu şekilde hazırladık. İkinci motifimizi anlattıktan sonra üçüncüyü de ekledikten sonra eminim konu anlaşılmış olacak. Ben şimdi hemen şöyle başlıyorum eklemeyle. O şekilde sizler de motiflerinizi yan yana istediğiniz sayıda motifi ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben 7 tane yan yana motif ekliyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada tığımın üstüne bir kere doluyorum. Şöyle tutuyorum ve bu yeşil motifimin köşe noktasından ilmek çıkarttım ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynen devam ediyorum. Buradaki ikili trabzan sayısını 3'e tamamlayacağım. Dediğim gibi ben siyah renkte yapıyorum. Sadece görmeniz için beyaz ipliği tercih ettim. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Ve pembe olan, şöyle göstererek yapacağım, motifimin ilk boşluğunu kullanarak buraya ekleme yapacağım. Şuraya ekliyoruz. Şu boşluğa. Bakın şöyle tutuyorum. Şuradan tığımı alttan geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve burayı ekledim. Şimdi pembe motifim burada dururken ben tığıma yine ip doluyorum. Yeşil motifimin ilk boşluğuna, şu boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ekleme yöntemini başka motiflerinizde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eklemek istediğiniz motiflerinizde. Şimdi 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir yapıyorum. Ve yine pembe motifimin bakın şuradaki boşluğunda, yani ikinci boşluğunda şöyle yine eklememi yapıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Bakın ikinci kısmı da ekledik. Tekrar devam ediyorum. Şimdi üçüncü trabzan grubumuzu yapıyoruz. Yine bir tane zincir. Karşısına denk gelen, şöyle bakın, zaten şuradan sayıları belli. Buradan eklememi yapıyorum. Bir tane zincir yapıp yine yeşil olan kısma geçiş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar motiflerimizi üst kısma kadar devam ettireceğiz eklemeyi. Bakın. Şimdi ben dördüncüyü yaptım. Şöyle 6'ya kadar devam edeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatayım. Yapıp geliyorum. Evet, 6 taneyi ekledik arkadaşlar. Şöyle kenarda hemen bakalım. Şuradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şu köşeleri eklemeyi gösteriyor olacağım. Burada sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi yaptım. Şimdi köşedeki ilk 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve buradaki köşeye ekliyorum. Bakın şöyle. Bir tane zincir yaptım, yine çevirdim. Şimdi buradaki köşeyi tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Burayı da ekledik. Şimdi bu kenarda arkadaşlar devam ediyoruz. Aralarda bir zincir yapıp yine trabzan gruplarımızı yapalım.
Burada da hiçbir değişiklik olmadığı için hızlıca geçiyorum. Köşede köşe yapıyoruz ve şu noktaya kadar ilerliyoruz. Evet, ben buradaki kenarımı tamamladım ve şu noktaya geldim. Şimdi üçüncü motifimi ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında burada ikinci motifte her ne yaptıysam aynısını burada da yapıyor olacağım. Sadece görmenizi istiyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın. Burada başlangıcımız nasılsa aynı işlemi burada devam ettiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu kenarda istediğimiz sayıda yatay motifler ekleyebiliriz. Ben size 3 tane motif üstünden anlatacağım. Battaniyemde biliyorsunuz 7 motif üstünden yaptım. Sizler istediğiniz sayıda artırıp azaltabilirsiniz. Bu mantığı anladıktan sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada hiç zincir çekmeden tığıma ipimi doluyorum. Şu noktadan da başlatıp köşeden şöyle alalım. 3 tane ikili trabzan yaparak yeni motifimi ekliyorum. Şu an yatay yönde ilerliyorum. Bakın aynı işlemi yapıyorum. İlk boşluğa ekledim. İkinci boşluğa geçtim. Açık renk motifimde 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir yaptım ve karşısına hiza gelen yeşil motifimde sık iğne ile ekleyip bir zincir yaptım ve bu tarafa yine geçiş yaparak trabzanla devam ediyorum. Dediğim gibi birleştirme mantığımız yatay olarak yan yana bu şekilde. İstediğiniz sayıda sizler de motifinizi ekleyebilirsiniz bu şekilde. Ben şimdi şöyle tutarak da göstereceğim. Bakın yeni eklememi başlattım. Burada olduğu gibi yukarı kadar çıkacağım. Burada her ne yapıyorsak burada da aynısını yapacağız. Daha sonra bu iki kenarı yapıp bitirdikten sonra bir diğer motifimizi alacağız. Yine aynı şekilde eklemeyi devam ettirip sonra diğer motifimizi. Yani bu şekilde eklememizi yapacağız. Ve istediğimiz sayıda motifimizi ekledikten sonra nasıl devam ettireceğiz? Ben şimdi şu noktaya kadar yapıp onu gösteriyor olacağım. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, motiflerimi eklemeyi devam ettirdim. Şöyle bakalım. Biliyorsunuz burada başlamıştık. Daha sonra yukarıya çıkarken ikinci motifimizi ekledik. Devam ettik. Yukarı çıkarken üçüncü motifimizi ekledik ve devam ettik şu noktaya kadar. Eğer motif devam ekleyecek olsaydım devam edecektim. Ben şimdi motifleri bitirme kısmını da göstereceğim için 3 motif üstünden anlatıyorum. Dediğim gibi sizler benim boyutlarımda yapıyorsanız 7 tane yaptıktan sonra son motifinizde şu noktaya geldikten sonra artık aşağı kısma döneceksiniz. Birinci sıranızda eklemede. Bakın şöyle köşe yaptım şurada. Ve daha sonra yine eklemeye devam ettim. Şimdi şuradaki kısmı nasıl geçeceğiz bunu göstereceğim. Daha sonra yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Burada yaptığımız işlemi burada yapıp daha sonra motifimizin başlangıç noktasına gelip burayı da tam bir köşe yaparak bitireceğiz ilk sıramızı. Hadi şimdi yapalım. Bakın şuraya kadar geldim. Bir tane zincirimi yapmıştım. Şu köşede de yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane zincir yapıyorum ve tam şu ara noktasına batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Daha sonra burada bir zincir yapıp tekrar tığımı alıp buradaki köşeyi tamamlıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın burayı da şu şekilde geçmiş olduk. Hem buradaki köşelerimizi tamamlamış olduk. Hem de şöyle geçmiş olduk. Şöyle döndürüp göstereyim isterseniz. Bakın. Şimdi aynı işlemi devam ettireceğiz. Burada da aynı. Burada ne yaptıysak onu yapalım. Şurada da aynısını. Bu ara geçişimiz zaten gösterdim şimdi. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, motiflerimin bu sırasını devam ettirdim. Şu köşeye kadar geldim. Bu köşede de yine 3 tane ikili trabzanımı yapıp yine bir tane zincir yapıp şöyle motifimizi kapattığımız gibi burayı da kapatacağız. Şöyle hızlıca yapalım burayı da. Şöyle 2 tane de zincir yapıp
Burada ip kesiyoruz. Yani ip kesmeden motif ekleme videomuz bu. Ama her sıra sonunda, yani şu sıra sonunda ipimizi muhakkak burada kesmemiz gerekiyor. Yoksa ipimiz burada tıkanıp kalıyor. İlerlemiyor. Şimdi başladık. Yani şuradan başladık. Böyle devam ettik. Geldik. Bütün motiflerimizi yaptık. Bitirdik. İpimizi öyle kestik. Bu şekilde, yani tek sırada bir kere ip kesiyoruz. İp koparmadan, bu şekilde mantığı. Şimdi arkadaşlar, birinci sıramızda dediğim gibi yan yana 7 tane motifi yaptıktan sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızdaki olayı sürekli diğer sıralarda tekrar edeceğiz. O yüzden buradaki mantığı güzel anlarsak eminim çok doğru bir şekilde ekleme işlemlerimizi yapacağız. Şimdi bu motifimizi buraya ekleyeceğiz. Bu benim birinci sıram, ikinci sıram, üçüncü sırayı da aşağı ekleyeceğim. Yani 9 tane dediğim sıra burada olacak. Şimdi bu ikinci motifi nasıl ekliyoruz? Onunla devam edelim. Evet, ikinci sıramı eklemeyle başlayacağım. İkinci sıramın ilk motifinin bir kenarını şu şekilde yarım bir köşeyle başlattım ve bir kenarını tamamen ördüm. Köşeye geldiğimde yine yarım bir köşe yaptım. 3 tane ikili trabzan ve burada artık eklemeyi başlatabilirim. Birinci sırayı yapıp bitirdikten sonra ikinci sırada nasıl başlayıp ve bitiriyorsak üçüncü sırada ve sonraki sıralarda da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıra çok önemli. Her sırayı bu şekilde takip ederek, videoyu geri alarak da devam ettirebilirsiniz takılırsanız eğer. Dediğim gibi burada her ne yapıyorsak bundan sonra sırayı tamamladıktan sonra bir alt sırada da aynı işlemi yapıyor olacağız. Bakın, şimdi birinci sırayı yaptık, bitirdik, ipimizi kestik, burayı başlattık. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Birinci motifimi alıyorum şöyle. Bakın şu köşeden öncelikle bir tane sık iğne yaparak burada eklememi yapıyorum. Bir tane de zincir yapıyorum ve şimdi mor olan motifime dönüyorum. Burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve şu noktaya, pembe ipimi, motifimin ilk boşluğuna eklememi yaptım sık iğne ile, bir tane de zincir yaptım. Şöyle hemen tutup göstereceğim. Başlangıç net bir şekilde anlaşılsın. Bakın. Hem burayı tamamladım hem de şu noktaya eklememi yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Yine mor olan kısımda üçlü trabzan gruplarımızı yapıp pembe motife eklememizi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, buraya sık iğne ile ekledim, bir zincir ve devam ediyorum buradaki trabzanlarımı yapmaya. Şöyle göstereceğim. Şimdi bunu şu köşeye kadar devam ettirelim. Şuradaki püf noktasını daha detaylı göstereceğim. Yapıp geliyorum. Bu kenarda eklememi yaptım. Şöyle hemen bakın. Göstermek istiyorum. Şimdi şu köşe noktasını nasıl ekliyoruz? Burayı anlatmak istiyorum. Burada yine eklememi yaptım. Bir zincirimi yaptım. Şimdi şu köşeyi yarım olarak bir önce yapacağız arkadaşlar. Burada bir tane zincir yapıyorum. Şimdi şuradaki oluşturduğum köşeyi baz alacağım. Tam orta noktasına bir tane sık iğne yapıp bir zincirimi yapıp tekrar şöyle döneceğim. Bakın şuradan ilerleyeceğim. Yani morun köşesini tamamlayacağım. Şöyle bakın. Burada geçişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar burada şu köşe noktasına kadar aşağı kadar ilerleyeceğiz. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. Şöyle bir zincir yapıp burada trabzan gruplarımızı yapacağız. Burada bir farklılık yok. Burayı tamamlayayım. Ben
İkinci sıranın ikinci motifini nasıl ekliyoruz onu gösteriyor olacağım. Şuraya kadar yapıp gelin. Evet, ikinci sıranın ilk motifini aşağı kadar tamamladık şu noktada. Şimdi ikinci motifi buraya ekleyeceğiz. Buradaki püf noktası arkadaşlar şuradaki geçiş olacak. Burayı nasıl tamamladığımız. Diğer kısımlar, kenarlar zaten aynı devam ediyor. Artık burayı da gösterdiğimde tamamen nasıl motif eklenecek anlaşılmış olacak eminim. Bakın burada yine başlangıcı şöyle hemen göstererek başlayacağım. Yine aynı şekilde şöyle eklememi yapıyorum. Bunu yukarı kadar tamamlayalım arkadaşlar. Videomuz fazla da uzamasın. Aynı şeyi yapalım. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Evet, burayı da tamamladım. Bakın 3-6 tane yaptıktan sonra şu köşe noktasına nasıl geçeceğiz, nasıl ekleyeceğiz onu gösteriyor olacağım. Şimdi arkadaşlar burada eklememi yaptıktan sonra bir zincirimi yaptım. Şu köşede turuncu renkte hemen 3 tane ikili trabzanımı öncelikle yapıyorum. Burada yine bir tane zincir yapıyorum. Şöyle çevirip bakın tam şu köşe noktasının birleşim noktasından tam şuradan şöyle sıkıca bağlıyorum. Buraya bir tane sık iğne. Bir tane de zincir yapıp şöyle çeviriyorum. Bakın bu eklememi yaptım. Şimdi turuncu da yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane de zincir yapıyorum. Bunu ise bakın yeşilde ekleyeceğiz. Yani yeşil kısma, yeşil motife ekleyeceğiz. Burada morda eklememizi tamamladık. Köşe oluşumunu yaptık. Şimdi yeşil motifle ekleyerek ilerleyeceğiz. Onun için hemen şöyle devam edelim. Bakın şuraya. Köşeden sonraki ilk boşluğa şöyle ekliyoruz. Yine bir zincir. Yine turuncu da örmeye devam ediyoruz. Turuncu da örüyoruz. Yeşil motifte ekliyoruz. Şöyle. Bakın. Şöyle yakından tutacağım. Burada eklememizi tamamladık. Arkadaşlar bundan sonra eklemelerimiz hep aynı devam edecek. Nasıl? Hemen hızlıca bir anlatayım sizlere. Bakın ikinci motifimizi ekledikten sonra şuradaki geçişte yaptığımız gibi şöyle döneceğiz aşağıya. Yani şurada yaptığımız gibi hiçbir farklılık yok. Aşağı döndükten sonra bir diğer motifimizi alacağız. Yine turuncuyu nasıl eklemiştik o şekilde ekleyeceğiz. Turuncunun köşesini nasıl yapmıştık o şekilde yapacağız. Daha sonra şu noktaya geldiğimizde bu iki motifi de ekleyip aşağı kadar ineceğiz. Şöyle tam bir köşeyi yapıp dönüp şurada ne yapmıştık? Aynısını burada da uygulayarak devam edeceğiz. Şu noktaya kadar geleceğiz. Burada ne yapmıştık? Nasıl bitirmiştik? Şurayı tamamlayarak ve ipimizi kesmiştik. İkinci sıramız bitti. Üçüncü sıramızı da morda nasıl başlamıştık? Aynı şekilde yarım bir kenar örüp şuradan başlatacağız. Ekleyeceğiz. Aşağı ineceğiz. Yukarı çıkarken şu oluşumu yapacağız. Yani aslında ikinci sırada ne yapıyorsak artık üçüncü sırada ve sonraki sıralarda devam ettirerek ilerleyeceğiz. Eğer zorlanıyorsanız bu kısımda üçüncü sıraya başlangıcında videoyu geriye alarak ikinci sırada ne yapıyorsak devam ettirerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi tüm püf noktalarını anlattım. Tıkandığınız noktalarda bir önceki ekleme kısmı ile denk gelen yeri geriye sarıp izleyip de yapabilirsiniz. Detaylıca anlattığımı düşünüyorum. Bu motifleri enine 7, boyuna 9 olacak şekilde ben de hazırlayacağım.
Daha sonra battaniyemin kenar kısmına geçeceğim. Evet, şimdi yapıp geliyorum. Artık o şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben motiflerimin birleştirme işlemini tamamladım. Biliyorsunuz ben siyah renkte yapıyordum örgümü. Sadece sizlere daha net görmeniz için beyazla birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi son yapmış olduğum sırayı tamamladım. Her sırada biliyorsunuz şu noktalarda ipimizi kesiyorduk. Bu son sıramda birleştirmeyi tamamladıktan sonra şu noktada artık ipimi kesmeyeceğim. Çünkü bu battaniyemin bir de bordür kenarını uygulayacağım. Siyah ipimle yine devam edeceğim için. Aynı şekilde kaldığım yerden sizlere nasıl kenar bordür yapılacak şimdi onu gösteriyor olacağım. Sona geldik arkadaşlar. Burada artık dediğim gibi ip kesmeden bordüre geçeceğim için şu ara noktasına ihtiyacım olmadığından 2 tane zincirimi yaparak şuradaki zincire ilmek kaydırmayla eklememi yapacağım. Benim hedefim şuradaki boşluğa ilerlemek. O yüzden burada ilmek kaydırmayı devam ettiriyorum. Boşluğa gelene kadar. Şimdi boşluğa geçtim. Şöyle bakın, köşem de oluştu. Burada artık 3 tane zincir yapıyorum. Ve ilk boşluğumun içerisine 2 tane ikili trabzan yaparak kenar sıramı başlatıyorum. Şöyle, umarım gözüküyordur. Siyah olduğu için biraz zor olabilir ama 3 zincir 2 tane ikili trabzan. Şimdi aralarda bir tane zincir yaparak şimdi tüm boşluklarda 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bunu bir tam tur devam ettireceğiz. Fakat şurada bir püf noktası var. Orayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlıca yapıp geliyorum. Kenarda ilk sıramı tamamlarken şu ara geçişin nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Buradaki arkadaşlar birleştirmemizde şöyle dikkat ederseniz bir miktar çukurluk kalıyor. Ben burada daha düz bir hat oluşturmak adına şurada üçlü trabzanlar yaparak yükselteceğim burayı. Hemen göstermek istiyorum. Zincirimi bir tane yaptıktan sonra bu iki birleşimin tam orta noktasına batıyorum. Yani şu birleştirdiğim zincire batıyorum. Sağ ve sol boşluklara değil. Şu ipimi de arada yürütüp kaybedeceğim. Bir kere sardım ama 3 adımda çıkartıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Biraz daha uzun bir trabzan yaparak şuradaki eşitliği sağlıyorum. Yine bir kere sardım. Aynı noktaya batıyorum. Yine 3 adımda çıkarttım. Trabzanlarımı yapıyorum. Aynı noktaya batarak 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bir kere dolayarak. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve artık boşluklarda 3 tane ikili trabzanla ilerliyorum. Şu şekilde. Buradaki çukurluğu düz bir hat haline getirebilmek için sadece bu birleşim yerlerine mahsus 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 tane ikili trabzan, birer zincirlerle ilerliyoruz. Yine burada 3 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar, tam şu birleşim noktalarında ve tam bir tur devam edeceğiz. Köşe noktamıza geldiğimizde yine 2 zincirle dönüş yapıyordum. 2 zincirle dönüş yaparak devam edeceğim köşelerde de. Dediğim gibi sadece şu noktalara dikkat edeceğiz. Onun dışında tam bir tur yapıp şu noktaya geldiğimizde üst sıraya nasıl çıkmanız gerektiğini de gösteriyor olacağım. Tam bir tur yapıp geliyorum. Başlangıç noktama kadar devam ettim. Şimdi burada bir zincir yaparak sıramı 3 tane zincirin tepesinden şöyle ilmek kaydırarak tamamladım. Şimdi devam edeceğim için şu boşluğa ilerlemek istiyorum. Onun için ilmek kaydırma yapıyorum trabzanlarımın tepesinde ve şu boşluğa da bir tane yaparak devam ediyorum. 3 tane zincir yapıyorum ve boşlukta 2 tane ikili trabzan yaparak yeni sıramı başlatıyorum. Arada bir zincir yaparak yine diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Artık istediğim kadar sıra yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz üst sıraya da geçerek. Biliyorsunuz şu noktada üçlü trabzan yaparak ilerlemiştik. Artık bunu yapmıyoruz.
tamamen ikili trabzanlarla her boşluğa gelecek şekilde devam ediyoruz. Bu bir sıra, burada bu sıraya mahsus bir olaydı. Bunun dışında şöyle köşeyi de hemen göstereceğim sizlere. Bakın, köşe geçişlerimiz yine aynı. Bu şekilde köşelerimizi devam ettiriyoruz. Ben de sıralarımı devam ettireceğim. Siyah ipimle şöyle göstereyim sizlere. İkinci yumağımın sonuna geldim. Birleştirme ve kenar olmak üzere ikinci yumakta şurada bitirdim. Üçüncü yumağa geçmem gerekiyor. Tabi sizler burada dilerseniz farklı renkler ilave ederek iki yumakta da bitirebilirsiniz siyahı. Ben devam edeceğim. Bu şekilde sıralarımı tamamlayacağım. İstediğim genişliğe gelene kadar üçüncü yumak siyahla devam etmiş olacağım. Sizler de istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Hemen yapıp bitirip sizlere bir de o şekilde göstermek istiyorum. Tamamlayıp gelelim. Evet, ben kenar işlemini de tamamladım. Şöyle sizlere hemen göstermek istiyorum. Burası bizim motif eklediğimiz sıraydı. Kenar olarak başladığım sıralarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım arkadaşlar. Daha sonrasında sık iğne sırası dolandım. Daha tok durması için, kenar böyle açılmaması için. Son sırada da ilmek kaydırdım yine tekrar. Bu şekilde bir kenar yaptım. Fakat sizler daha farklı kenar yapmak isterseniz daha önce baştan sona anlattığım yatak örtüsü, TV battaniyesi modellerim var, motifli işlerim. Oynatma listesini bu videomun sonuna link olarak ekleyeceğim. Oradan tıklayarak farklı kenar modellerimi de görebilirsiniz ya da farklı bir çalışma da yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.